Şu an kadromuzun ilk hali güçsüz olabilir ama bir haftanın sonunda 2700'leri belki de zorlayacak bir kadroyu oluşturabiliriz. Tabi paralı hesabın karşısında ne kadar direnebiliriz? Orada şimdi parayla açıyoruz çatır çatır. Çünkü parasız hesaptayım. Doğru taktikle bir haftanın sonunda çok güçlü bir kadro oluşturmam gerekiyor. Oyuncularımızı tek tek maksimum seviyeye çıkardım arkadaşlar. Şimdi menajerimizi değiştirdiğimizde maksimum kolektif gücümüzü göreceğiz. 0 TL ile bir haftada ne kadar güçlü bir kadro oluşturabildik? Menajerimizi seçelim. Onayla dediğimizde merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Çok eğlenceli bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Dünkü videomuzu eğer izlediyseniz bu videomuzda yapacaklarımızın konusunu biliyorsunuzdur. Dün paralı hesap, parasız hesapla alakalı bir video yayınlamıştım. Eğer izlemediyseniz kısaca bu videomuzda yapacakları anlatmak istiyorum. 2 tane hesap oluşturuyoruz ve bu hesapları bir haftada güçlendiriyoruz. Bir haftanın sonunda da 2 hesabı karşılaştıracağız. Fakat bir fark var. Bir hesaba para yatırıp futbol parası alarak rahat bir şekilde top açılımları yaparak istediğimiz her paketten top açılımları yaparak güçlendirme yapıyoruz. Diğer hesap ise şu an az sonra açacağımız hesaba ise herhangi bir futbol parası almadan, para yüklemeden 0 TL ile sadece oyun içerisinde kendi emeklerimizle neler yapabilirsek bu hesabın kadrosunu güçlendireceğiz. Ve bir haftanın sonunda paralı hesapla parasız hesabı karşılaştırıyorduk. Paralı hesabımızın videosunu cumartesi günü yayınlayacağım. Bunu da pazar gününe yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sonrasında bir karşılaştırmasını yapalım. Parasız hesap tabii paralı hesap kadar güçlü olmayacaktır ama ona ne kadar yaklaşabilir? Yine güzel bir kadro oluşturabilir miyiz? Ben bu hesabımızda bazı taktikleri uygulayarak olabildiğince bir haftada hesabı güçlendirmeye çalışacağım. Kendi izlediğim yolu, taktiği, tekniği, bütün her şeyi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak hesabımızı oluşturalım. Bu hesaba herhangi bir para yüklemeyeceğiz. Kullanıcı adı kısmına geldik. Buraya parasız hesap diyelim. Diğerine paralı hesap demek istemiştik ama Türkçe karakteri kabul etmediği için orada bir yanlışlık olmuştu. Parasız hesap dememiz gerekiyor. Çünkü i'yi kabul etmiyor. Bu şekilde eğer kimse almadıysa, almamıştır diye düşünüyorum. Alınmış. Bu kullanıcı adı daha önce alınmış. Parasız hesap. Çok şaşırdım alındığına. Sonra 55 diyelim. Ben Samsunluyum. Samsun'un plaka kodunu ekledik. Devam et diyelim. Parasız hesabımızı oluşturduk. Şimdi ilk hediyelerimizi alalım. Bunlar bizim için çok kıymetli. Öteki hesapta ne güzeldi. Hemen parayı yatırdık. İstediğimiz paketlerden açtık. Burada öyle bir lüksümüz yok ne yazık ki. Önce etkinlikleri yapacağız. Olabildiğince fazla maç oynayacağız. 50 tane zaten kafadan maç oynamamız lazım. Ama ben bir haftada bu hesabı o kadar güçlendireceğime inanıyorum ki yapacağım tüm her şeyi de gün gün sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu hediyeleri alalım. Aldık. Bunları da aldık. Hemen gelen kutusundakileri alıp ilk olarak kadromuzu bir güçlendirelim. Çarpılara da bastık. Bitti galiba. Bir tane daha kalmış. Buradakileri hızlı bir şekilde alalım. Maç oynarken de ilk başta kadromuz birazcık güçlü olsun ki rahatlıkla rakiplerimizi yenebilelim. O da bizim için bir avantaj olacak. Burada görevler var. Buradakileri de hızlıca aldığımızda sözleşme kısmı 7 demekte. 7 tane top açma hakkımız var. 6 tanesi düşük seviyeli futbolcular. Şunları hızlı bir şekilde açalım. İşimize yarayacak futbolcular gelse harika olur. Bazen de geliyor. Yine de 4 yıldızlı futbolcular. Özellikle de online maçlarda iyi futbolculara ihtiyacımız var. Ben Yedder geldi santrafor. Bu sezon o kadar çok gördük ki kendisine. Hediye de edilmişti Dünya Kupası'nda yüksek seviyeli kartı. Patrick Schick geldi. Keşke 2 tane santrafor gelmeseydi. Tottenham takımının göbek futbolcusu geldi. Adını da hep unutuyorum. Højbjerg. Değişik bir telaffuzu vardı. Spikerler güzel söylüyordu ama ben hiçbir şekilde söyleyemedim. Pogba geldi. Juventus takımından Pogba'yı çıkardık. Uzun süredir de kendisiyle oynamıyordum. 2 tane defans oyuncusu gelecek. Güzel futbolcular gelirse işimize çok yarar. 5 numaralı birisi geliyor. Konate. Bu geçen 0 TL ile bir günde hesap oluşturma yaptığımız videomuzda da gelmişti. Spinazzola geldi. Sol bek futbolcusu. Oyuncu ayrıntıları dedik. Stoperde değil de sağ bek sol bekte oynatabiliyoruz kendisini. Bir tane de Meksika'dan top açma hakkımız var. Onu da değerlendirelim. Şimdi parasız hesabımız için ücretsiz nere varsa yapışacağız, açacağız. Olabildiğince kadromuzu güçlendireceğiz. Atla diyelim. Sol açık sağ açık futbolcuları çok iyiydi bu pakette. Hangisi geldi? Sol açık futbolcusu geldi. Çok iyi oldu. 92'den 95'e çıkıyor. Bu adam bizim işimize yarar. Şimdi gelen futbolcuları bir kadroya yerleştirelim arkadaşlar. İlk halimizde kadromuz nasıl oldu? 4-2-1-3 mi yapsak? 4-1-2-3 bir yapalım. Otomatik seç diyelim. İstatistiğe göre kendisi bir seçsin. Ayarlasın. Bu şekilde yaptı.
Pogba gibi bir ismi yedeklere atmış. Ofansif orta sahaya yerleştirdik. Onu göbek olarak değiştirelim. 4-2-1-3 de yapabiliriz. Daha da iyi olabilir. O kadar santrafor çıkardık. Nerede bizim santraforlar? Yedeklere atmış. En iyisi dizilişi 4-2-1-3 yapalım. 4-2-1-3. Sağda Messi olsun. Neymar ofansif orta sahada. Santraforlarımızdan ben Yedder'i şimdilik alalım. İleri dörtlümüz. Aslında orta sahamız, ileri dörtlümüz. Savunmamızda da 2 futbolcu yine ilk başta işimizi görecektir. Şu an kadromuzun ilk hali güçsüz olabilir ama bir haftanın sonunda 2700'leri belki de zorlayacak bir kadroyu oluşturabiliriz. İnanıyorum bir haftanın sonunda bayağı güçlü bir kadro olacak. Tabi paralı hesabın karşısında ne kadar direnebiliriz? Orada şimdi parayla açıyoruz çatır çatır. Mesela El Clasico'dan açamıyoruz arkadaşlar. Şu an El Clasico var. Ben pazar günü başladım buna. Cumartesi günü bitireceğim. Örneğin şu an içim gidiyor şu El Clasico'dan açamadığımıza. Çünkü parasız hesaptayım. Doğru taktikle bir haftanın sonunda çok güçlü bir kadro oluşturmam gerekiyor. Evet şimdi ben hemen oyun içerisinden e-futbol parası kazanırım. Buradan açarım ama yanlış bir hamle olur benim için. Ben istiyorum ki bir haftanın sonunda maksimum takım gücüne, kolektif güce ulaşabilmek. Ondan dolayı El Clasico'dan ne yazık ki açamayacağız. Paralel hesap rahat bir şekilde hem Player of the Week'ten hem buradan açmıştı. Başlangıçta paralel hesap çok avantajlı. Bakalım bir haftanın sonunda nasıl olacak? Arkadaşlar ikinci günümüzdeyiz. Peki neler yaptım? Hesabı açtıktan sonra olabildiğince maçlar oynadım. Etkinlikleri yapmaya çalıştım. Hatta maç biletinden kaç maç oynadığımıza bakalım. 44 maç oynamışım. Gelen kutusuna baktığımızda orada kaç tane hediyemiz var? 61 tane var. Görevler var. Rüya takıma girdim. Olabildiğince maçlar oynadım. E-futbol parası kazanacaklarımı da oynayacağım. Ama henüz daha kadromuz ona uygun değil. Çünkü İspanya Ligi kadrosu oluşturmamız lazım. Onu da şöyle yapayım diyorum. GP'miz az olduğu için çok da GP harcamayalım istiyorum. İyi futbolculara yatırım yapabiliriz. Uygun GP'ye bu etkinlikte oynayabileceğim kadroyu oluşturacağım. Sonra bu etkinlik maçlarını oynayıp 50 futbol parasını almak istiyorum. Burada diğer bazı etkinlikleri oynadık. Tamamladığım etkinlikler var. Özellikle de Player of the Week ücretsiz top açma hakkını değerlendirelim. Şu an kadromuz bu şekilde. Ama bir haftanın sonuna geldiğimizde çok iyi kadro olacak. Ona çok inanıyorum ben. Bir gelen kutusuna bakalım. 61 tane hediyemiz var. Bunu al dediğimizde ikinci günde neler toplamışız? Tamam. 490.000 GP, 120 e-futbol parası. Fakat bizim e-futbol paralarımız var. Buradan da e-futbol paralarımızı alalım. Bu birinciden antrenörler alıyoruz. 5 yıldızlı oyuncu elde ettiğimiz hediye var. Burası çok önemli ama şunu hemen halledelim arkadaşlar. Ben bazen şunu yapıyorum arkadaşlar. Pas verdiğim zaman oyuncuyu yolluyorum. Herkes şu alandan çıkıyor. Öyle bir şey deneyelim. 5 tane pas yapmamız lazım ama belki yapamayabiliriz. Şimdi atla diyorum. Pas veren herkesi yollayacağım. Hani şunu bir hemen atla diyelim. Şimdi dedik. Alanda kimse kalmayacak. 5 defa pas yapın diyor. Evet. Pası vereni yolluyoruz. Çıkmadan 5'i tamamlayacağız mı? Ay olmadı. O aşağıdakini yollayacaktık. İşte ben oyun içerisinde kendime böyle eğlence çıkarıyorum yoktan yere. Ama pas veren herkesi yollayacağız. Şimdi tamamlamaya çalışacağız. Şunu attık. Şuna bir daha çapraza atalım. Oldu. 5 pas. İkisinde 5 yapmak gerekiyormuş. Tamam. Buradan hediyelerimizi alalım. 5 yıldızı önemli. Mbappe'yi çıkarmıştık bir hesabımıza. Öyle bir şey olsa harika olur. Şimdi diğer taraftan e-futbol paralarımızı alalım. Buradan 100-200 e-futbol parası kazanıyoruz. Biz kendimize çok iyi antrenör alırız. Şimdilik bununla idare edelim. Diğer 100 e-futbol paramız. Şimdilik bu kadar. Bunları da toplarız. 3. günde de alacaklarımız var. Hedeflere bakalım. 2. günün sonunda özellikle GP'miz çok fazla oldu. 747.000 GP, 320 e-futbol paramız var. Sözleşme kısmına geçelim arkadaşlar. Buradan ücretsiz top açma haklarımız var. Standart oyuncu bileti. 3 yıldızlı bizim için önemli değil ama 5 yıldızlı çok kıymetli. Bakalım kimi çıkaracağız. Şöyle yüksek GP'ye satılan pahalı oyunculardan biri gelse. Elimizdeki Neymar, Messi gelmemeli. Yapar mı be Mbappe? İtalya Ligi. Osimhen geldi. Napoli takımına gittik. Osimhen'i çıkardık. Santraforumuz tamam şimdilik. Player of the Week'ten ücretsiz top açma hakkımız var. Savunma futbolcuları istiyoruz ama genelde hep hücumcu geliyor bize. Pavard gelse çok iyi olur. Stoper, sağ bek 2 bölgede de kullanabiliriz.
5 yıldızlı gelsin ama. Çok istiyorum bir haftanın sonunda böyle 2700'e yakın kolektif gücü olsun. Aha, bağımsıza gittik. Bayern Münih yapsın. Bayer Leverkusen'e gitmesin bir kere de. Bir günde hesap oluşturduğumuzda Frimpong gelmişti. Sonunda Pavard geldi. O kadar hesaptan top açılımı yapmıştım ben bu bölümde. Hep de Pavard istedim. Hiç çıkmamıştı. Çok güzel bir hesaba çıktı. Parasız hesabımızın paralı hesap karşısında da çok ezilmesini de istemiyorum. Top açılımlarında da şanslı olursak paralı hesaba yakın bir kadroda belki oluşturabiliriz. Ondan dolayı da ayrı sevindim. Gelen futbolcularımızı kadroya yerleştirsek Osimhen var. Santraforlarımız şimdilik birbirine denk isimler. 81 seviye. Oyun tarzı düşük. Kendisini fullleyeceğiz. Diğer isim Pavard. Pavard bizim için çok önemli. Hatta sol beki atıp sağ beki sol bekte de oynatabiliriz. Spinazzola'yı zaten sol bek kendisi. Oraya çektik. Onun biraz daha seviyesini arttırabiliriz. Şu anda ikinci günümüz. Paramız da var. Fakat henüz daha paralarımızı harcamayacağım. Çok doğru hamle yapmak istiyorum. Sonunda güzel bir hesap olması için. Şimdi şunu yapalım istiyorum arkadaşlar. İspanya Ligi etkinliğinden 50 futbol parası kazanabiliriz. Fakat İspanya Ligi etkinliğinde oynayabilecek futbolcular olması lazım. Ben de oynayabilecek isimlere bakacağım. Oradaki kulüplerden uygun fiyata futbolcular alacağım. Ayrıntılar diyorum. Şu takımlardan uygun fiyata bir kadro kuralım. Ve buradaki etkinlikleri tamamlayalım. Biraz zor olacak. Özellikle de 5 puan toplama işi zor olabilir. 3 maçta 2 galibiyet ya da 1 galibiyet 2 beraberlikle işi halledebiliriz. Markete girelim. Uygun fiyata. Çünkü çok GP harcamak istemiyorum. Kadro oluştururken pahalı futbolcu alabilirim. Ondan dolayı burada minimum GP harcayacağım. Arkadaşlar marketten 18 tane futbolcu aldım. Olabildiğince az para harcadım. GP'leri sona saklamak istiyorum. Minimum GP'lerle kadromuzu oluşturduk. Sadece 3 tane futbolcuya birazcık fazla para harcadım. Birazcık dediğim de şu. Enes Ünal'ı aldım forvete. 14.000 GP'ydi. Ofansif orta sahadaki futbolcumuz 13.000 GP. En pahalı futbolcumuz da Nico Williams. Biraz paraya kıydım orada. Dedim ki 26.000 GP. Nico Williams da hızlı bir isim. İşimize yarar dedim. O taraftan hücum ederiz. Ama bir de ne göreyim? Kadroya yerleştirdim. En çok para verdiğim isim D'miş bu hafta. Form durumuna bakmadık. Form durumuna bakarak alsaydık iyiydi. 26.000 GP en pahalı futbolcumuz bu hafta formsuz. Enes Ünal'a çok büyük iş düşüyor. Bu bölümü tamamlamam için onun üzerine oynayacağız. Şimdi takım oy tarzımız düşük olduğu için seviyeler düşük. Ben etkinliklerde bu takımımıza da maçlar oynayacağım. Antrenörleri de çok harcamak istemiyorum. Belki forvetteki, hücumdaki oyuncularımıza birkaç bin basarız. Diğerlerinin takım oy tarzlarını maçlar oynayarak yükseltebiliriz. Bu bizim için çok önemli. İspanya Ligi etkinliğinden 50 futbol parası almaya çalışacağız. Hesabımızda 4. güne başlıyoruz arkadaşlar. Giriş bonuslarımızı alalım. Ne yaptığımızı size söylemek istiyorum. Rüya takım etkinliklerinde 50 futbol parası veren İspanya Ligi etkinliği vardı. Bu gitmeden önce bunu bitirdim. Bitirmesi zor oldu arkadaşlar. Çünkü düşük güçte bir kadro oluşturduk. Ve o kadroyla bu etkinliği tamamladım. Hemen göstereyim. İspanya Ligi etkinliğinde 3 tane mücadele var. Tamamladığımızda 50 futbol parasını alabiliyoruz. Bunu tamamlamak için de şunu yaptım. Düşük GP ile markette satılan İspanya Ligi oyuncularını aldık. Kadromuza yerleştirdik. 18 tane isim. Hepsi İspanya Ligi'nde oynamakta. Bunlarla bu etkinliği tamamladık. İşimiz kolay olmadı. Zordu. 2 tane çok güçlü kadroya karşı oynadım. Yendik. Yani işimiz rast gitti. Yenemeye de bilirdik. Gerçekten şu kadroyla oynamak zaman zaman zor olabiliyor ama rüzgar arkamızdaydı. Oynadığımız tüm mücadeleleri kazandık ve 50 futbol parasını aldık. Herhangi harcamadığımız bir şey var mı acaba? Bir bakalım. Bedava top açma hakkı falan varsa gelen kutumuzdakileri alalım. Şu an ne kadar çıktı? 390 futbol parası, 701.000 GP. Görevlerimizi de alalım. Başlangıç görevleri. Burada ne futbol paramız yok. Menajeri değiştirmekten. Buradaki hediyelerimizi de alalım. 1-2 tane kaldı. Bunları da alırız. Şu an 390 futbol parası, 801.000 GP'miz. Buradaki hedefleri de alsak 4. günün sonunda 900.000 GP'ye henüz daha ulaşamadık. 1 milyona doğru gidiyoruz. İnşallah 1 milyonu da göreceğiz. Perşembe günkü etkinlikler geldiğinde onları da tamamladığımızda hem futbol paramız artacak hem GP'miz.
En önemli güne geldik arkadaşlar. Bugün 7. günümüz, kadromuzu oluşturmaya başlayacağız. Dün para yatırarak oluşturduğumuz hesabın kadrosunu oluşturmuştuk ve videosunu paylaşmıştım. Çok güçlü bir hesap ortaya çıkmıştı. Bakalım 0 TL ile bir haftada ne kadar güçlü bir kadro oluşturabileceğiz. Peki ne yaptım? Kısaca özet geçecek olursam etkinlikleri olabildiğince tamamladım. 50 futbol parası veren 2 tane etkinliği tamamladım. Bir tanesini tamamlayamadık. Japon Ligi etkinliği, Player of the Week'ler, bunları tamamladık. Şu Japon Ligi'nden 50 futbol parası verilmekte. Bunu da tamamladım. Aldım futbol parasını. Peki nasıl yaptım? Buradan Japon bir takımı seçtim ve o takımın 18 tane futbolcusunu alıp kadroya yerleştirdim. Kadromuz bu şekilde. Takımımız da şu takımdı. Ben bu takımı seçtim. Sonra gittim marketten bu takımın futbolcularını aldım. Fakat bazı oyuncular formsuzdu. Maçlarda sıkıntılar yaşadığımız anlarda oldu. Fakat Japon Ligi etkinliğinde rakipler de Japon takım olduğu için çok böyle büyük kolektif güçler olmuyor. Ondan dolayı da tek seferde yapmış olabilirim. Belki son kısmı ikinci seferde de yapmış olabilirim. Bazı kişilerde güçlü Japon futbolcular oluyor ama genel anlamıyla düşük takım güçleri. Şu 50 futbol parası vereni yapmadım. Bir başlayayım dedim. Fakat rakipler güçlü kadroyla geldi. Daha bizim kadromuz o kadar güçlü değil. Dedim kalsın, bunu oynamayalım. Bir de en sondaki etkinliği oynamadım. Dedim kadro güçlendikten sonra oynayabiliriz. Peki şimdi topladığım her şeyi bir alalım. Sonrasında ben kendimce bir taktik belirledim. Onu uygulayarak bu kadroyu güçlendireceğiz. 20 diyor. Buradaki e-futbol paralarımızı, GP'lerimizi, top açma haklarını bir alalım. 520 e-futbol paramız var. 1 milyon GP'yi geçtik ama bitmedi. Daha devam ediyoruz. Görevler. Şu başlangıç görevlerini alalım. 50.000 GP. 5 yıldızlı oyuncu hediyesi. Hedefler 18 demekte. Burada ilk baştakine baktığımızda 30 e-futbol paramız var. 30 bizim için çok önemli. Ben baktım, diğer 30 için zorlamayayım dedim. Şundan dolayı 520 e-futbol param var. 30'da aldığımda tam 550 yapıyor. Küsuratlı da değil. 580 olsa o 30'da bir şey yapamayacaktık. Tümünü al diyelim. 550 futbol paramız, 1 milyon 104 bin GP'miz. Buradan da biraz GP, biraz futbol puanı hediyelerimiz var. Az da olsa antrenör. Şimdi 550 futbol paramız, 1 milyonun üzerinde GP'mizle başlıyoruz artık kadromuzu oluşturmaya. Kadromuzun en son hali bu şekildeydi ama bir 5-10 dakika sonra bu kadro bambaşka bir şekilde dönüşecek. Şimdi ilk olarak ben şunu yapacağım arkadaşlar. Bir haftalık hesap. Hiçbir para yüklemeden ben bu hesabı güçlendirmek için belirlediğim taktik şu. Buradaki maç biletlerinin her ikisinin de kilidini açacağım. Her ikisinin de kilidini açmaya param yetiyor. Orta tarafın kilidi 250 futbol parasını açılmakta ama 200'ünü geri veriyor. Aslında cebimden 50 futbol parası çıkacak. Aşağı taraf 500 fakat 300'ünü geri veriyor. Cebimden çıkan 200. Toplamda 250 futbol param aslında gitmiş olacak. Geriye bana 300 futbol parası kalıyor. Hemen bunların kilidini açalım. 250 futbol parasını verdik. Buradan hediyelerimizi alalım. Özellikle de 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı oyuncu hediyesi Jota'da bizler için önemli. Kolektif gücümüzü arttıracak antrenörler. 200 futbol parası. Şimdi verdiklerini hemen alalım. 300 futbol paramızı 500'e çıkaracağız. 500 Jota'ya da aldık. Şimdi 500'de tekrardan maç bileti alacağım. Maç bileti. Aşağı tarafında kilidini açalım. Bir haftada tam denk getirdik futbol paralarına. Buradan da hediyelerimizi alalım. 2 tane 5 yıldızlı oyuncu, 2 tane 4 yıldızlı, PP. Bunlar da her biri 100 futbol parası değerinde oyuncular. Ve yanında diğer hediyeler. Şimdi buradan tekrardan geri alsak 300 futbol paramız var. 3 tane top açma hakkı ve adaylı sözleşmeler. Benim taktiğim, stratejim bu arkadaşlar. Hatta şu an gelenleri bir kadroya aldığımızda şimdilik şöyle bir yerleştirelim. Pepe'yi şöyle atsak. Hatta Osimhen yine kadroda kalsın. Santrafor'da o dursun. Jota'yı sola çekelim. Burada 5 yıldızlı bedava top açma hakkımız var. İngiltere Ligi'ne gitti. Kevin De Bruyne falan da olabilir. Bakalım, Arsenal takımına gidiyoruz. Ödegaard geldi. Şimdilik dursun elimizde. Bakarız, antrenör kalırsa kendisini fullleyebiliriz. Özel oyuncu listesinde 3 demekte. Burada bir tane epiklerden, bir tane Player of the Week'ten, bir tane de bu Meksika'dan var ama buradan yüksek seviyeli futbolcu çıkarmak zor. 2 tane futbolcu var. Sağ açık, sol açık. 92'den 95'e çıkıyor. Belki onlar gelirse yedekte tutarız. Yok, savunmaya futbolcu geldi. Sağ beke düşük seviyeli futbolcuyu çıkardık.
Şimdi kritik olan yerler. Önce Player of the Week'ten mi açalım? Yok, Epic'lerden açalım. Burası çıksın. Ya şu hesaba verse keşke Epic. Ücretsizden bir Epic gelse. Çok güzel olurdu. Ne yazık ki olmadı ama 5 yıldızlı verse. Çok ihtiyacımız var 5 yıldızlı futbolcuya. Yok, buradan bir şey gelmez bize. 3 yıldızlı futbolcu gelecek. 44 numaralı formasıyla kaleci çıkardık galiba. Evet, kaleci. Bir önceki Player of the Week'te ücretsizden Pavard gelmişti. Şuradan da bir kesiye gelirse Saka, Douglas Luiz, Isak, Carrasco, bunlar hem yüksek güçlü isimler hem de kadromuzda kesin kullanabileceğimiz isimler. Bakalım kim gelecek. Carrasco gelse sol bek tamam. Kessiye'nin yerine gider Tchouaméni'yi, Enzo Fernandez'i alırız adaylı sözleşmeden. Orta alanı bir şekilde hallederiz. İspanya Ligi. Yapma, Kessiye geliyor galiba. Carrasco da olabilir. Carrasco geliyor. 21 numaralı formasıyla Carrasco'yu çıkardık. İnanın Kessiye'den daha çok ihtiyacımız vardı bu adama. Çünkü Kessiye gibi yüksek seviyeli bir ismi adaylı sözleşmeyle alabilirim. Ama sol bek, bu kadar yüksek seviyeli sol beki alamazdık. Bu hesaba ücretsizden hep böyle en çok istediklerimiz geldi. Şimdi paramızla açacağız. Burası kritik. 3 tane top açma hakkımız var. Napoli takımına gitsek, burada yüksek seviyeli isimler de var, düşük seviyeli futbolcular da bulunmakta. Kvaratskhelia, Osimhen gelse güzel olur. Yapalım mı buradan bir top açılımı? Denesek mi? Bir deneyelim. Bu hesaba yine yüksek seviyeli gelmeye devam eder diye hissediyorum. Ya Kvaratskhelia ya Osimhen. İkisi de gelse harika olur. Eğer onlardan biri gelirse devam ederiz. Olmadı başka paketlere de geçebiliriz. Kim gelirse gelsin kadromuzda yer bulacaktır büyük ihtimalle. İtalya'dan gelen isim, Napoli takımından kadromuza kattığımız isim 99 numara kimdeydi? Anguissa olması lazım. Frank Zambo Anguissa'yı kadromuza katıyoruz. 2 tane top açma hakkımız var. Bu yan taraflardan da çekiniyorum. Genelde düşük seviyeli isimler geliyor. Yapsak mı bir şey? Şuradan atsak bir Şampiyonlar Ligi'nden. Yüksek seviyeli bir isim gelir mi? Riske girelim, buradan açalım. Belki gelir. Bir yüze futbol parası. Leroy Sané gelse 99. Bu hesaba da çok yakışırdı. Bağımsıza gitmesi lazım ama İngiltere Ligi 5 yıldızlı. İngiltere Ligi'nden yüksek seviyeli isim gelebilir. Arsenal takımından 8 numara formasıyla Ødegaard olabilir bu. Az önce biz bunun normal kartını çıkarmıştık. Şimdi de biraz daha yüksek seviyeli kartını çıkardık. Bu kötü oldu. Aynı ismin 2 farklı kartı. Ama yine de yüksek seviyeli bir isim geldi. 94 seviye. Geriye 100 futbol paramız kaldı. Antrenör sıkıntısı yaşayabiliyoruz son futbolcularda. Player of the Week'ten değil de ben Napoli'den açacağım arkadaşlar. Ya Osimhen ya Kvaratskhelia. Bu ikisi için zorlayacağım. Şimdi verdik 100 futbol parasını. Çok kritik top açılımı. Son top açılımında Kvaratskhelia gelir mi? Olmadı Osimhen. İkisi de gelse banko oyuncumuz. Çok ihtiyacımız var. Yok, olmadı. İkisi de gelmedi. Napoli'den riske girdik. Aslında iyi futbolcu geldi ama defansif orta sahaya biz Tchouaméni'yi alırız diye bu futbolcuya çok da sevinemiyorum. Büyük ihtimalle yedekte bulunacak kendisi. En son aldığımız futbolcular, Ødegaard'ı yedeklere çekelim. Ama yine de takım gücümüz yüksek olacak. Orta alana bayağı futbolcu çıkardık. Sol bekimiz Carrasco. Bu harika oldu. Defansif orta sahamızı da şimdilik yedeklere alalım. Şimdi ihtiyaçlarımıza baktığımızda ilk 11'imizde kaleci, stoper, orta alan, santrafor futbolcusu da alabiliriz ya da marketten alırız. GP'mizde fazla. Yedeklere de takviye yapmamız lazım. Eksiklerimizi adaylı sözleşmelerle tamamlayalım. 4 tane 5 yıldızlı, 4 tane de 4 yıldızlı, 8 tane üst düzey futbolcu buradan alabiliriz. 4 yıldızlar belli. En yüksek seviyeleri alayım arkadaşlar. Kaleciye çok ihtiyacımız var. Yedeklere de Oliver Kahn'ı da alabiliriz. Mağazadan da oyuncu alacağız. Şimdilik Ederson'u alalım. Takım gücümüzü de arttırır kendisi. İkinci isim Tchouaméni olsun. Çok yüksek seviyeli ve güzel bir futbolcu. Kesinlikle kullanacağımız bir isim. Üçüncü isim ise Sergio Ramos. Pepe'nin yanına kendisini ekleyeceğiz.
Real Madrid'in efsane stoperleri. 4. 5 yıldızımızda da Enzo Fernandez'i alacağım. Yüksek seviyeli isimleri aldık kadromuza. Bazılarını ilk 11'e yerleştireceğiz. Buradan Dest'i alalım. Sağ bekte sol bekte kendisini kullanabiliyoruz. Alternatif olur bizler için. Kore'yi de ben seviyorum. Beğendiğim isimlerden biri. Dest'i ilk olarak bir kadromuza katalım. Kore'ye de alalım. İleride birçok yerde kendisini kullanabiliyoruz. Seviyesi de fena değil. Yetenekli bir isim. 4 yıldızlı için alınabilecek isimlerden birisi. Aslında alacaklarımıza çok ihtiyacımız yok ama kolektif gücümüzü yükseltsin diye yedeklerde tutarsak en azından takım gücümüzü yükseltebilir. Buradaki yüksek seviyeleri alalım. 81 ile başlayan Ndombele olsun. Bir tane de Japonlardan alalım. Şuradan santrafor futbolcusu. 28 yaşında 1.86. En azından antrenör derdi yok. Fullemeyle uğraşmayız. Bu futbolcuyu alalım. 90'dan artık ya 92 ya da 93'e çıkıyordur kendisi. Son hali nasıl oldu arkadaşlar? Ona göre eksiklerimizi kapatmamız lazım. Endombele'yi şimdilik yedeklere atalım. Şu santraforumuzu da sağ bekimizi şöyle yapalım. Yapsak. Aslında bizim Pavard stoperde de oynayabilmekte. Ramos'u da aldık. Şöyle orta alana atalım orta saha futbolcumuzu. Stoper Ramos'u yedeklere koyup sonra hemen kadromuza alalım. Ramos da sağ bekte oynayabiliyor. Stoper sağ bek çekebiliriz. Buradan Pepe'yi de eleyebiliriz. Onun da seviyesi çok yüksek değil. Bir bakacağız. Defansif orta sahamız. Kalecimiz. Buradan yedeklere Kore'yi çekelim. Şu an yedekteki isimler ilk 11 futbolcuları. Evet, yeni transferlerimiz var. Bir santraforda Osimhen kaldı. O da 5 yıldızlı bir isim. Ödegaard'ımız var 5 yıldızlı. Bu yedeklerdekileri silip antrenöre çevirebiliriz arkadaşlar. Bir genel derece diyelim. Gözümüzden kaçmasın hiçbir şey. Buradaki normal kartları silip antrenör kazanabiliriz. Çünkü antrenör sıkıntısı yaşayacağız büyük ihtimalle. Dizilişimizi de değiştirebiliriz. 2 ofansif orta sahalı dizilişe de geçebiliriz. Bir bu oyuncuları fullleyelim. En yüksek kolektif güce nasıl ulaşabiliriz? Onun yollarını arayacağız. Ama bir markete gidelim. Görevler diyelim. Yine buradan alacağımız hediyeler var. Şimdi şunları bir alsak. Çok büyük hediyeler değil ama. Mağazayı unutuyorum. Her zaman mağaza bende en sona kalıyor ve bazen de unutuyorum. Futbol puanları dediğimizde 8400 futbol puanımız var. Bir tane oyuncu alabiliyoruz. Şimdi alacağımız isim. Yedeklerde bizim kalecimiz yok galiba. Oliver Kahn'ı alabiliriz. Hem de yüksek seviyeli bir isim. Antrenörümüz bitse bile yine kenarda 90 seviyeli durur kendisi. Başka bakıyorum. Biraz daha yüksek seviyeli santrafor olsaydı iyi olurdu. Oliver Kahn'ı alalım. Yüksek seviyeli bir kaleci en azından. Kolektif gücümüzü arttıracaktır. 5000 futbol puanı verdik aldık. Takımımıza menajer alacağız arkadaşlar ama ben yüksek seviyeli futbolcu da almak istiyorum. Standart oyuncu bileti dediğimizde şimdi burada santrafor Mbappe var. 1 milyon GP. Yüksek seviyeli bir isim. 1 milyon GP'yi biz kendisine verirsek geriye 140 bin GP'miz kalacak. Buradan Haaland gibi bir forveti alsak 640 bin GP. Haaland da çok iyi. Stoper Van Dijk falan da var. Biz paramızı 2-3'e bölsek yine de güzel futbolcular alabiliriz. Şu aşağılara doğru indiğimizde yine güzel futbolcular var. Bu futbolcular bile kadromuzda yer bulabilecek isimler. Kunde filan, Alexander-Arnold 260 bin GB çok uyguna satılıyorlar. Ben Mbappe'yi bu sefer alayım istiyorum. Normalde marketten en yüksek GP'li menajeri alıyordum ki kolektif gücümüzü arttırsın diye. Fakat oradan Tebaldi'yi filan alarak da bir şekilde kurtarabiliriz. Mbappe'yi alalım santrafora. Yüksek seviyeli bir ismi yerleştirelim. 1 milyon GP'miz gitti. Bir haftada biriktirdiğimiz GP tek bir futbolcu için harcandı ama o da Mbappe. Büyük ihtimalle o da Ronaldo, Messi gibi birçok rekoru kıracaktır. Milli takımında en çok gol atan 5. isim oldu galiba ama 1-2 yıl içerisinde Fransa milli takımında zirveye çıkacaktır. Yaşı çok genç, herhangi bir sakatlık falan yaşamazsa kulüp takımıyla, milli takım kariyeriyle falan birçok rekorları kırabilecek birisi kendisi. Menajer listesi, şimdi buradan biraz uygun fiyatlı birini almamız lazım. Fernando Santos top çevirmeci. Ben hızlı kontratak kullanıyorum. O yüzden Tebaldi alayım. Hızlı kontratak değeri 80. GP'miz çok az kaldı. Hem birazcık GP kazanmak hem de antrenör kazanmak için şu normal kart futbolcuları bir silelim. Ne kadar GP verecek acaba? Japon futbolculardan pek bir beklentimiz yok. İspanya Ligi için de aldıklarımız da uygundu. 4 yıldızlı çıkardığımız isimler var. Onlar yine birazcık verecektir. Çok düşük seviyeli isimler.
Ama bu Japon futbolcular da bize 50'ye futbol parası kazandırdı. Etkinlikleri bu Japonlar sayesinde yaptık. İspanya Ligi'nden de 50'ye futbol parası aldık. Yine işimize yaradılar. Yani verdiğim GP'nin karşılığını fazlasıyla verdiler. Enes Ünal kalsın. Nico Williams'ı da silelim. Şunları da. Artık Spinazzola, Konate. Aslında Konate silinmez ama biraz GP'ye ihtiyacımız var. DP'ye daha çok. Ben Yedder'i de sileyim. Ben pek Ben Yedder'i kullanan birisi değilim. Ødegaard 5 yıldızlı futbolcu, o kalsın. 43.000 GP. Birazcık GP'miz arttı ama antrenör kazandık. Şimdi kadromuzu güçlendireceğiz. Şimdilik Osimhen'i ben alayım 7'ye ama belki dediğim gibi fullleyip yedeklere de çekebiliriz kendisini. Ben şimdi buradaki oyuncuları maksimum seviyesine çıkarayım arkadaşlar. Ne kadar antrenörümüz var? Hepsi için antrenörümüz yetmeyebilir. 1-2 futbolcu antrenörsüz kalabilir gibi görünüyor. Bir başlayalım. Oyuncularımızı tek tek maksimum seviyeye çıkardım arkadaşlar. Şimdi menajerimizi değiştirdiğimizde maksimum kolektif gücümüzü göreceğiz. 0 TL ile bir haftada ne kadar güçlü bir kadro oluşturabildik? Menajerimizi seçelim. Onayla dediğimizde kolektif gücümüz yazacak. Hadi be, 2700'e çok yaklaşsak. 2679. Parayla oluşturduğumuz hesap 2700'ü geçmişti ama bu da güzel oldu. 1-2 tane top açılımı istediğimiz gibi olmadı ama kadromuz yine çok güçlü. Hatta yedekleri de göstereyim. Yani maç oynamaya hazır bir az kadro oluştu. 2679 kolektif güç. Ben Osimhen'i de fullledim. Baktım antrenör sıkıntımız yok arkadaşlar. Ama Osimhen'i top çevirme oyun tarzına göre geliştirmişim. Hızlı kontra atağa göre de tekrardan geliştirdiğimizde 92'de kaldı. Belki 93'de görebilirdi kendisi. Kadro dışında bulunan isimlerimiz de bunlar. Endombele'yi de fullledik. O da 91'e kadar çıkmakta. İlk 11'imiz güzel. Yedeklerimiz de bayağı iyi. Ha şöyle de yapabiliriz. Mesela Pepe'yi çok sevmiyorsak onu sağ tarafa çeksek. Dest'i sağa aldık. Pavard, stoper. Elimizdeki iki stoper de sağ bekte oynayabilmekte. Ramos da orada oynayabilmekte. Bu şekilde dönüşüm de yapabiliriz. Yedeklerde Oliver Kahn 94'e kadar çıktı. Biraz oyun tarzı bastık kendisine. Enzo Fernandes'imiz var. İlk 11'e giremedi kendisi. 5 yıldızlı oyuncular bile şu an yedeklerimizde. Osimhen, Anguissa, Lobotka gibi önemli isimler şu anda ilk 11'e giremediler. Sadece 7 günde hiçbir para yüklemeden 0 TL ile çok güçlü bir kadro oluşturabildik oyunda. Paralı hesap evet 2700'ü geçti ama en azından paralı hesaba karşı parasız hesabımız da ezilmedi diyebiliriz. Arada çok büyük fark yok. Tabi paralı hesabın yedeklerinde kadro dışında da iyi isimler var. Ama burada da 19 kişimiz iyi. Yedeklerde de Endombele olsun. İlk 18'imiz gayet güzel oldu. Hazır şu an maça çıkabileceğimiz bir kadroyu oluşturduk. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şöyle de yapabilirdim, böyle yapsan daha da iyi olurdu dedikleriniz varsa lütfen yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Ben Mbappe'ye çok para harcadım ama onu da almak çok istedim. Santrafor'a onu solda sağda kullanabiliriz. Yüksek seviyeli bir isim. Sadece menajerimiz yüksek özellikli değil. O yüzden takım oyu tarzımız da 97'de kaldı. Ki ben Mbappe'yi de 96 hızlı kontratağa göre de geliştirdim. Ona rağmen form durumları da Pavard'la Mbappe'nin çok kötümüş bu hafta. Takım oyu tarzı seviyemiz 97. Kolektif gücümüz 2678. Güzel bir kadro oldu. Sizler de önerilerinizi lütfen bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.